Herkese merhaba. Siberosfer'in bu bölümünde çocuklarda siber öğrenme, sanal eğitim konusunu çok yönlü bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Stüdyomuzda TİV'nin kurucu ortaklarından Cihan Cemil Özelevli var. Bu konuda UNESCO'nun son raporuna baktığımızda her ne kadar dünya pandemi dönemini geçmiş olsa da, sanal eğitim konusunda çok yol kat etmiş olsa da ve eğitim teknoloji şirketleri sayıca çok artmış olsa da hala da en iyi eğitimin fiziksel bir ortamda ve sınıfla öğrenmek olduğunun altı çiziliyor. Ve bu raporda şöyle bir tanım var, benle de çok karşılık buluyor bu arada. Şöyle demiş, eğitim sadece bilgi aktarımı değildir. Eğitim ilişkiseldir, sosyaldir, insanidir ve bütün bu değerler öğrenmenin çekirdeğini oluşturur. Aslında bu yüzden de fiziksel öğrenmenin her zaman devam etmesi gerektiğini anlayabiliyoruz. Şimdi bu sanal öğrenme eğitimi demokratikleştiriyor bir yandan, daha erişilebilir hale getiriyor. Yani teoride böyle, bu arada rakamlarda böyle değil. Rakamlara baktığımızda eşitsizlik eğitimde artmış durumda. Eğitim teknoloji firmaları bu kadar artmasına rağmen. Bir yandan da negatif yana baktığımızda çocukların aşırı oturmasına, fiziksel olarak daha az hareket etmesine neden oluyor ve sosyal ortamdan çocuklar uzaklaşıyorlar sanal eğitimle birlikte. Burada sen dünyanın nereye doğru gittiğini düşünüyorsun. Sonra da biraz böyle TİV'nin bakış açısını konuşuruz. Çok güzel olur. Merhabalar. Şöyle başlayalım belki. Sanal öğrenmeye geçmeden önce öğrenme ne demek hakikaten? Yani hani biz nasıl bakıyoruz ve doğada öğrenme nasıl gerçekleşiyor? Belki oradan hızlıca başlayabiliriz. Senin dediğin gibi yani sadece bir bilgiyi almaktan bahsetmiyoruz öğrenme dediğimiz kavramda. Öğrenme bir süreç. Ve o süreç içerisinde farklı bilgiler, beceriler, davranışlar ediniyoruz. Bunları kazanıyoruz aslında. Ve bu öğrenme süreci dediğin gibi fiziksel ortamda milyonlarca yıldır gerçekleşiyor bu doğa üzerinde. Deneyimleyerek daha çok. Deneyimleyerek Evet. öğrenme ve sadece insanlara yönelik bir şey de değil. Yani insanların sahip olduğu bir aslında özellik de değil. Hayvanlarda da bunu gözlemleyebiliyoruz. Bitkilerde dahi gözlemleyebiliyoruz. Küstüm otunu biliyor musun? Küstüm otunu. Evet. O dokunduğun zaman kapanan yaprakları vardır, değil mi? O kendisini korumaya aldığı için, yani hani bir dışarıdan gelecek bir tehdide karşı kendisini korumaya aldığı için yapraklarını kapatmaya programlıdır diyelim. Doğada Evet. o şekilde evrilmiş ve hayatta kalmış. Yani bir süre sonra bunu öğrenmiş ve bu uzvu geliştirmiş. Gelişmiş. O tarz bir tepki veren küstüm otları doğada daha fazla yaşamaya başlamış. O yüzden çoğalmışlar. Yani doğal bir seleksiyondan bahsediyoruz burada. Bir özelliği devam ettiriyor. Ama kafası biraz ilginç çalışan bilim insanlarından bir tanesi diyor ki ya ben acaba buna dokunduğum zaman sürekli dokunmaya devam etsem ve hiçbir şey olmasa, yani hiçbir şey yapmasam yapraklarını kapatmayı bırakır mı? Ve Evet. bir mimoza küstüm otu bitkisiyle çalışmaya başlıyorlar. 2018'de yayınlanan bir makaleye göre belli bir aslında denemeden sonra küstüm otu yapraklarını kapatmaktan vazgeçiyor. Aman be diyor, yani hani ben güvendeyim, niye beni yoruyorsun? Yani senin dışarıdan verdiğin o dokunuş normalde tehdit olarak algılanırken bitki tarafından yüzlerce deneme sonrasında kendi yapraklarını aynı şiddette bir rahatsızlığa kapatmaktan Yani vazgeçiyor. kalıcı bir refleks değil de dış ortamı öğrenip değiştirebiliyor. Ve sonrasında bu bitkiyi alıp farklı bir ortama götürdüklerinde öğrendiği bu yeni tepkiyi orada da devam ettirdiğini görüyoruz. Yani benim için güvenimi, yaşamımı tehlikede tutan bir şey yok tepkisini veriyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bitki, hayvan ya da insan, öğrenme dediğimiz şey tanık olarak aslında, yani bir şeye tanık olmaya başladığımızda, bir şeyi gördüğümüzde, deneyimlediğimizde gerçekleşiyor. O yüzden fiziksel ortamdaki öğrenme çok gerçek. Bedenen oradayız. Bütün duyu organlarımızla oradayız. Duyabiliyoruz, görebiliyoruz. Bazen ellerimizle aslında o iş üzerinde çalışıyoruz. O yüzden fiziksel öğrenmenin dijital öğrenmeden daha kalıcı olduğu ile ilgili yapılan araştırmalara ben de gözlemlerim yani hani bununla uyumlu. Fakat her teknolojiyi, her aracı aslında pratik kullanma yöntemleri vardır. Yani bizim, Evet. ya ben mühendisim, mühendislik okurken bana her zaman şey dendi. Mühendislerin temel işi
işte yaşamı daha pratik hale getirmektir. Hoş, yapılan birçok çalışma daha kompleks hale getirse de hakikaten aracın limitlerine bakarak, yani o kullanmak istediğimiz aracın limitlerine bakarak bu aracı öğrenme amaçlı nasıl kullanabiliriz sorusunu sormamız gerekiyor. Şeye çok şaşırdım. Şeyin artmasına, yani hani o imkan eşitsizliğin, evet, imkan eşitsizliğinin artmasına çok şaşırdım. Burada ama biraz daha farklı bir yerden bakmak gerekiyor belki. Çünkü eğitim teknolojileri şirketiyseniz ve bir girişimseniz, doğduğunuz zaman size ilk gereken şey bir şekilde sizin verdiğiniz mesajı anlayabilecek müşteriler ya da değer önerinizi görecek müşteriler. Evet. Eğitim alanında da güvenilirlik çok önemli. Yeni doğmuş bir girişime insanlar çocuklarını okuldaki öğretmenler, öğrencilerine emanet etmek istemiyorlar. Çok da haklı olarak, yani hani neden? Çünkü otorite orada, okul. Evet. Onun da sorumluluğu doğru uygulamayı seçmek. Aksi durumda çocuğu koruyamıyor. Evet, ebeveyn de yine aynı şekilde düşünüyor aslında. O yüzden yani hani benim gördüğüm eğitim teknolojileri şirketleri insanları ikna etme sürecinde yatırıma ihtiyaç duyuyor. Yatırımcıya gittiği zaman yatırımcı da sayı görmek istiyor. Yani bir handikap var dolayısıyla. Dolayısıyla bir handikap var. Eğer eğitim kurumuysan biraz daha dikkatli davranman lazım. Daha belki sindire sindire adımlarını atman gerekiyor. Ama yatırımcıya gittiğin zaman her yatırımcı o adımı desteklemek istemeyebiliyor. Destekleyenler var. Çok sosyal etki girişimleri diyoruz. Hani bu girişimleri destekleyenler var. Ama hayat, yani hani dünya dijitalleşirken eğitim teknolojileri de dijitalleşiyor ama eğitim teknolojileri tutup şey lüksüne sahip olamayabiliyor. Ya ben imkan eşitsizliğini kapatmaya odaklanacağım. Çünkü bu kar odaklı bir yaklaşım olmuyor tam olarak. Bana rasyonel de gelmiyor yani böyle bir iddia ortaya atmak. Çünkü hayatın içinde, özünde bulunduğum bir alanla belki sonrasında birazcık katkı sağlayabilirsin o problemin çözümüne. Ama direkt o problemi çözeceğim dediğin zaman hani olağan akışta yerin yoksa o problemi de bence tam olarak çözemiyorsun. Birebir katılıyorum. Oradaki problemlerin hepsini tam olarak yaşamış olman, görmüş olman gerekiyor ki çözebilesin. Dolayısıyla yukarıdan bakan bir davranışla ben burada imkan eşitsizliğini çözeceğim demek çok kolay değil, dediğin gibi. Ve insanın motivasyonu da aslında önemli. Yani orada ne kadar dayanabileceksin. Dolayısıyla imkan eşitsizliğiyle ilgili evet fark açılıyor olabilir. Ben eğer açılıyorsa bunun temel nedeninin doğru kullanım yönteminin henüz keşfedilmemiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok taze hala. Yani çok fazla girişim var ama hakikaten ne bileyim internet erişimi olmayan bir yerde bir bilgisayar gönderebilirsek, dijitalleşmesi için yani herkesin eş teknolojik cihazlara sahip olduğunu düşünürsek, yani bir bilgisayar gönderirsek, internet olması daha da avantajlı ama o bilgisayardan doğru çocuklar dijital öğrenmeden nasıl faydalanabilir sorusunu cevaplamak için o çocuklarla birlikte geliştirmek gerekiyor ürünü. Yani onların deneyimi de birlikte tasarlamak gerekiyor. Birlikte tasarlamak gerekiyor. Oradan doğru başlamak gerekiyor. Bizim de şansımız bence biraz bu oldu. Problemleri büyük resimden görmek yerine o imkan eşitsizliğinin göbeğindeydik sürekli olarak. Yani TİV'in kurulmadan önce bir sosyal sorumluluk projesiydi. Ve YGA'nın içerisinde olan bir sosyal sorumluluk. Evet, Yankuru Akademi'nin yıllardır devam eden bir projesinin aslında böyle evrilerek bugünkü haline gelmesinin parçası olduk biz de yani. TİV'nin biraz DNA'sında var bu imkan eşitsizliğini kapatmaya yönelik yapılan çalışmalar. Dolayısıyla bütün dünyada da bu şeyi göreceğiz bence. Yavaş yavaş bu sınıf ortamlarının, fiziksel ortamların dijital ürünleri doğru kullanım senaryolarına tanıklık edeceğiz. Ama hala çok erken aşamadayız. Yani internetin hayatımıza girmesi birçok şeyi hızlandırdı. Ama eğitimde öğretmenlerimiz var, okullarımız var, bakanlıklarımız var, kurumlarımız var. İşlenmesi gereken bir müfredat var. Okullardan mezun olmuş ve mesleklerini 20-25 sene boyunca daha devam ettirecek öğretmenlerimiz var. Ve onların dijital araçları kullanımla ilgili deneyimleri de limitli. Çünkü onlar bu eğitimleri aldıklarında henüz işte
yapay zeka ile nasıl eğitim verilir, öğretilir müfredatı yoktu. Yoktu. Dolayısıyla sonradan öğrenmeleri gerekiyor. Evet ve Orada çoğu bir zaman boşluk oluşuyor. kesinlikle öyle bir boşluk oluşuyor. Çoğu zaman da bu boşluk böyle kolay kolay doldurulabilecek bir boşluk değil. Çünkü yine dijital ortamı ayrı tutalım. Fiziksel ortamda mesela yapay zekayı çocuklara öğretebilecek bir fen öğretmeni olmasını beklemek çok kolay değil. Kendi ilgi alanıysa, kendi günlük hayatında onu kullanıyorsa ya da bilgisayar bilimleri öğretmeni bulmak da kolay olmayabiliyor. Kendisi ilgi alanı olarak orayı benimsemişse aktarabiliyor. Ama benimsememişse Bir de orada da örneklemez ya. Hani o öğretmenin de öğrenebilmesi için bir şeyi kopyalaması ya da fiziksel olarak benzer bir ortamda bulunması lazım. Kesinlikle. Öğrenci nasıl öğreniyorsa öğretmen de öyle öğrenecek. Henüz onun zemini olmadığı için de orada da bir boşluk var. aynen öyle. Bir önceki konu bu arada oradaki eşitsizliğin artmasının nedeni sosyoekonomik eşitsizlikten kaynaklı. Hani ailelerin işte evde eğitimde mesela teknoloji konusunda eşit erişime sahip olmamaları. Hani oradan geliyor. Ha, anladım. Dediğin gibi ama ideal dünyada herkesin teknoloji ve internet erişimi olduğu dünyada aslında eğitim teknolojileri bu eşitsizliği azaltabilir. O teknoloji üretilmezse çocuklar bir şey öğrenirken o uygulamanın, o cihazın bağımlısı haline de gelebilirler. Kesinlikle. Mesela o arttırılmış gerçeklik gözlükleri bunlardan bir tanesi. Orada dünyaya baktığımızda yine işte tam bir otorite yok. Hani bunu değerlendiren tam bir otorite yok. Acaba işte senin yarattığın uygulama bağımlılık yapıyor mu, yapmıyor mu? Bir tek hani seninle de konuştuğumuz işte Apple'da basit bir değerlendirme var. Evet, evet. Zaten hani Apple kendisinin para kazandığı şeyi değerlendirirken ne kadar objektif olabilir? Evet. Çünkü en nihayetinde çocuk bağımlı olduğunda kullanım süresi arttığı için o kurum daha çok para kazanabiliyor. Dolayısıyla orada bir boşluk var. Çocuğun bağımlı olmadan öğrenebileceği teknolojileri nasıl tespit edebiliriz? Ya da bu teknolojiler neyin odağında şekilleniyor? Evet, güzel. Yani çok güzel soru. Ben bizim nesli, yani benim içinde bulunduğum nesli internetin ilk test grubu olarak konumlandırıyorum. Hiçbir regülasyonun olmadığı, herkesin internet ortamında geliştirdiği ürünü son kullanıcıya yaştan bağımsız olarak çok hızlı ulaştırabildiği dönemlerde ben interneti kullanmaya başladım. Ve aslında bizim sosyal ilişkilerimiz de, benim yaştaşlarımın sosyal ilişkileri de yani benzer. Şimdi böyle bir ortamda kendi davranışlarımı değerlendirdiğimde ne kadar bağımlıyım diye sorabiliyorum kendime yani. Çünkü internet öncesi dönemde haber aldığım yerler gazetelerdi. Ve gazetelere gidiyordum. Oradaki gazetelerdeki birçok şeyi okumak durumunda kalıyordum. Birinci sayfa, Evet. ikinci sayfa, üçüncü sayfa haberleri. Ama ben belki sadece ne bileyim bilimle ilgili bir şey okumak istiyordum. 19. sayfaya gitmem gerekiyordu. Oradan küçücük bir makale bulabilmek için. Yani bir emek koyup o Evet. emeğe gitmen gerekiyordu. Evet, gazeteden alıyordum. Evet. O haber alma kanalımdı. Evet. Sonrasında ne bileyim işte ya daha detaylı bir şeyler bakmak istiyorsam hakikaten bilimsel ansiklopedileri açıyordum. Ansiklopedilerden oradan oraya gidiyordum. Oradan oraya gidiyordum. O kelimeler ve ciltler arası bir yolculuğa dönüşüyordu. Ya da ne bileyim bir oyun oynamak istersem bir oyun konsolum varsa evde onunla oyun oynuyordum. Yoksa ne bileyim arkadaşlarımla dışarıya çıkıyordum, oyun oynuyordum. Yani bizim farklı işleri yaptığımız ortamlar çok farklıydı birbirinden. Yani araçlarımız farklıydı. Ve fiziksel ortamlarımız da dolayısıyla. Evet, Evet. bugün öyle değil. Bugün ben haberi de telefonumdan alıyorum. İşte bir şey izleyeceksem, böyle zihnimi boşaltacaksam, bir film izleyeceksem de oradan izliyorum. İşte arkadaşlarımla haberleşeceksem de telefondan haberleşiyorum. Yani oyun oynayacaksam da telefonumdayım. Evet. Ve bu Silikon Vadisi'nde patlayan girişimlerin kurucuları ve sonrasında yazılan best practice yani en iyi uygulamalar kitaplarına baktığımızda hepsi sana kancayı takmakla ilgili şeyler. Yani seni bağımlı kılmakla ilgili. Yani hani böyle çok ben de okudum bu kitapları.
Hook diye bir kitap var mesela. Yani adı kanca zaten. Hani orada ondan sonra o kancayı nasıl takarsın diye müşteriye sana o yöntemler öğretiliyor. Dolayısıyla sen de girişimcisin, büyümek istiyorsun, para kazanmak istiyorsun. Hop tamam, ben bu pazarlama yöntemini uygulayayım. Ondan sonra bu pazarlama yöntemi bana daha fazla müşteri getirecek. Ona daha fazla içerik izlettireceğim. Oradan ben reklam geliri kazanacağım derken yani ben bir... Evet. Bu arada bütün teknoloji şirketlerinden bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Hiçbirini dışarıda bırakmıyorum. Algoritma öyle çalışıyor. Evet. Sen de onun tüketicisisin. Tüketicisi olarak da aldığın hizmeti alırken belki almak istemediğin bazı şeyler almak durumunda kalıyorsun. Evet. Yani sana bazı öneriler yapılıyor. Evet, farkına varmadan alıyorsun. Evet, farkına varmadan alıyorsun. Ve bazı öneriler yapılıyor. O her bir öneri sisteminin arkasında da bir aslında öneri algoritması çalışıyor. Bu öneri algoritmalarını yapan insanlar da çok zeki insanlar. Yani sinir bilimin en son araştırmalarını kullanıyorlar. Dijital ortamlarda işte sanal öğrenme olur mu derken bize hiç öğrenmek istemediğimiz şeyleri öğretiyorlar bir şekilde. Niye? Çünkü oyunlaştırma mekanizmalarını kullanıyorlar. Bu şunu kanıtlıyor bu arada. Demek ki kullanıcıya uygulama istediği şeyleri öğretebilir. Evet, direkt olarak öğretebilir. Orada kendi güzel şey çıktı bu. Bir davranış öğretebilir. Evet. Yani şey değil, bilgiden geçtim. Hani şurada şöyle bir bilgi var, burada böyle bir bilgi vardan bahsetmiyorum ama bir davranış paterni öğretiyor. Yani bizim beynimizin kendi içerisindeki bilişsel çalışma sistemi ile ilgili yapılan araştırmaları alıyorlar. Ondan sonra yapılacak olan pazarlama aktivitelerini bunun üzerine kurguluyorlar. Dolayısıyla öğrenme gerçekleşiyor. Evet. Gerçekleşmediğini kimse söyleyemez. Araştırmalar da onu gösteriyor. Ve çoğu zaman da bizim farkında olmadığımız seviyede gerçekleşiyor. Ve ben mesela yatmadan önce bir yarım saat telefonda geziyorum. Yani hani işte amacım ne olursa olsun telefon aracını kullanıyorum. Yani mesajlarımı cevaplamak olabilir, temizlemek olabilir, bir tane haber okumak olabilir. Twitter'da işte X oldu artık. X'te işte bir şeyler var mı yok mu ona bakmak olabilir. Bunların hepsi beyinde işte hormonları yöneten şeyler. Dopamin salgılamaya başlıyor. Dolayısıyla davranışın da değişmiş, hatta reflekse dönüşmüş oluyor. Ve bağımlı hale geliyorsun. Evet. Ben bir bağımlı olabilirim mesela. Yani Evet. hani o bağımlı tanımı neyse. Çünkü Amerika'da soruyorlar insanlara işte 2 yılda bir yapılan bir siber güvenlik araştırmasında 10 kişiden 9'u diyor ki ya bir sohbet ortamında karşımdakinin telefon kullanmasını hiç hoş karşılamıyorum diyor. Aynı kişilere soruyorlar peki siz ne kadar yapıyorsunuz diye. %75'i ben de yapıyorum diyor. Yani Evet. biraz bağımlılık şeyine baktığımızda hani buradan ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla günlük alışkanlığımız var bizim. Bir kullanım şeklimiz var bu dijital araçları. Ve çocuklar da aynı şeye tanık oluyorlar. Yani ebeveyn ne kadar kullanıyorsa ve ne kadar parçası haline getirmişse çocuk oradan da bakarak öğreniyor. Yani çocuğu bu konuda bağımlı yapmamak için korumanın tek yöntemi kullandığı uygulamalara bakmak, doğru öğrenme araçlarını seçmek değil, davranışsal olarak örnek Tabii ki olmak. bir rol model olmak. Yani hani en temel şey öğrenmede o. Yani biz görerek öğrenmeye başladığımız için yani duyuyla öğreniyoruz. Hani durup kendi içimizde düşünerek tamam düşünmeye başladığında soyut düşünce becerileri geliştiğinde farklı bir öğrenme alanı açılıyor ama 10 yaşına kadar çocuk için o an tek andır. Yani içinde bulunduğu an tek andır ve orada bakarak öğrenir. Yani hani gözleriyle görerek veri alır, kulaklarıyla duyarak veri alır. Dolayısıyla siz bir şey yaparsanız o sizin yaptığınızı kopyalayacak. Yani bütün doğa böyle işliyor. Dolayısıyla ama şeyi bilmiyor. Telefonda siz ne yapıyorsunuz o an onu bilmiyor. Evet, onu uzaktan. Şöyle tutuyorum ben, çocuğum orada oturuyor, ben burada bir şeyler yapıyorum. Dolayısıyla telefonda bir şey yapmaya dair bir veri öğrenmiş oluyor. Aynen öyle ve kendisi eline aldığında telefon ona ne söylerse onu Başka bir yapmaya şeyler başlıyor. yapabiliyor. Yani Evet. biz burada belki biraz aktifiz ama çocuğun gördüğü şey orada telefona bakıyor olmamız. Çocuk da onu kopyalayacak. Ondan sonra işte YouTube'un algoritmasına teslimsiniz çocuk tarafında da. Ya da TikTok'un algoritmasına teslimsiniz. Yani
Çocuk nereye giderse ondan sonra da kaygılar başlıyor. Acaba ne yapıyor şimdi? Ne öğreniyor? Dolayısıyla hem bir davranış, yani sen orada ne yaptığını çocukla paylaşman çok önemli. Hem de çocuğun yapacağı çalışmaları belli bir seviyede takip etmek önemli. Yani çocuğu bir kursa gönderirsin. Evet. 40 dakika kalır gelir. Satranç kursuna gittiğini bilirsin. O yüzden çocuğun satrançla ilgili haşır neşir olduğu şeyler olduğunu bilirsin. Bir ebeveyn ya da öğretmen olarak sohbet etmek istediğinde onun gününe nasıl bağ kurabileceğini bilirsin. Ama telefonda eğer hangi ortamda zaman geçirdiğini bilmiyorsan o ilişkiyi kurmak da çok kolay olmayacak. Bir de yani orada nasıl satranç öğreneceği yeri seçiyorsan en azından telefonda etkileşimde olacağı mecrayı seçmen yani. Çok önemli. Atıyorum TV'ni seçti mesela. Memnun oluruz. Yani hani TV seçeceğim. Tam bütün içeriklerini takip edemeyebilir ama orada hani kuruma güvenebilir ya da okulun önerdiği mecralara. Şimdi çocuk oyunla en aktif şekilde öğreniyor. Oyunla. Ne dedik? 10 yaşına kadar, 9-10 yaşına kadar çocuğun bir anı vardır. Soyut düşünce yavaş yavaş gelişmeye başlar o yaşta. Kendilerinin dışında bir dünyanın da var olduğunu anlamaya başlar. Yani benim için de öyle olmuştu. Yani 9-10 yaşına kadar ki deneyimlerimi hatırladığımda tek taraflı. Yani böyle dışarıdan bakan bir deneyim hiçbir zaman hatırlamıyorum. Bir çocukla zaman geçirdiğimde de sıkılıyorsa sıkılıyordur. İşte eğleniyorsa eğleniyordur. Anlarsın onu çocukla birlikte olduğunda. O zaman çocuğa oyun ortamı nasıl hazırlayabiliriz? Yani bir güvenli bir oyun ortamı hazırlayalım. Tamam. Gelecekte böyle bir problem var. İklim değişikliği. Çocuk işte oyun oynamak istiyor. Evet. Biliyoruz. Ve arasında öğrenme gerçekleşecek. Burada bir kanal açabilirsek. Yani biz geleceğe hazırlıyoruz ama çocuk da oyun oynamak istiyor. Dolayısıyla oyun oynayarak öğrenmesini sağlayacak araçlar gelişmesi lazım. Aynen. Bizim nasıl ürünümüz şu anda hizmet ediyor buna? Biz nasıl çözdük bu problemi? Çocuk çok ilgi çekici içerikler izliyor değil mi YouTube'da, TikTok'ta? İşte bilmem ne yaptım, şuraya gittim, işte 10 günde şunu gezdim. Aslında böyle çok ilginç görünen, değil mi? Yapması zor görünen şeylerle ilgili. İşte bir rol model görüyor. Evet. Bir kişi anlatıcı orada, hikaye anlatıcısı. Ve 15 dakikalık bir serüvene çıkıyor. Bazen 30, bazen bir saatlik serüvenler oluyor bu YouTube videoları ve çocuk onu takip ediyor. Biz o kalitede sadece öğrenme için çocuğu oyun hissiyle doldurup 5-6 dakikalık, 10 dakikalık videolarla çocuğun hem gelecekle ilgili bir problemden haberdar olmasını sağlayabilir miyiz? Hem doğru bir rol model gösterebilir miyiz o konuda çalışma yapan? Hem kendi hayatına, o problemin kendi hayatına dokunan yerlerini anlatabilir miyiz? Yani iklim değişikliğinin çocuğun hayatına nerede dokunduğu önemli. Nerede dokunuyor olabilir iklim değişikliği? Mesela bir tanesi bir hayvan seviyor olabilir. İklim değişikliği nedeniyle o hayvanın soyu tükeniyor olabilir. Yani kendisine olan tesirini Göstermek gerekiyor. Rol model göstermek gerekiyor. Bir de böyle nasıl yapıldığını... O da en son kısım. Çocuk videoyu izlerken o motivasyonla dolarsa eğer, o zaman peki ben bununla ilgili ne yapabilirim sorusunu soracak. Evet. Şimdi o fiziksel tarafa eğer onu yönlendiremezsen bu sefer problemin farkında ve endişeli bir tavır aslında yüklenmeye başlıyor. Çünkü ne yapacak? Yani ben problemin farkındayım ama yapacak bir şeyim var mı? Yani durumu çocuğa söylemek ama çözümü söylememek hani endişe yaratan bir Endişe yaratan bir şey. Hepimizde de öyle değil mi? Buna climate anxiety diye bir kavram çıktı şimdi. Climate crisis, iklim krizi değil de iklim endişesi. Yani çocuklarda 12-13 yaşından itibaren işte mesela Greta Thunberg diye bir aktivist çıktı ve işte cuma günleri okullara gitmeyeceğiz, şey yapmayacağız. Yani çok böyle takip ediyorum ben neye dönüşecek diye. Çünkü bunların hepsi aslında bizim toplumumuzun birer böyle örneği gibi çıkan ama dünyanın her tarafında benzerliğinin yaşandığı şey. Ve bu dönüştürecek de durumu. Dönüştürecek de durumu. Teknoloji kullanımını da dönüştürecek. Dönüştürecek kesinlikle. Evet. Dolayısıyla senin sorduğun soruda yani hani oyunla öğrenme alanını açtığın zaman çocuk o alanda ilerlerken problemle tanıştığında onun için artık o bir proje fırsatı.
çözmek istiyor. Çünkü hayatına değen bir problem. Nasıl çözme ihtimali olduğunu da öğrenirse. Öğrenirse. Orada da bir tane örnek deney gösteriyoruz mesela. Evet, bu dediğin yaklaşım aslında bunu bir ekosistem olarak görebiliriz. Hani velilerin, okulların, diğer bütün hani sivil toplum kuruluşlarının, teknoloji şirketlerinin hepsinin aslında dikkate aldığında etkiye dönüşebileceği bir durum. Evet. O zaman ancak bütünsel olacak bir durum. Öyle, öyle. Yavaş yavaş oraya geliyoruz ama yani onu görüyoruz artık. Yani Türkiye'de biz 2013'ten beri bu alanda çok, yani ben 2013'ten beri çok aktif çalışıyorum. YGA 2000 yılından beri çalışıyor. Ve temel odak imkanları sınırlı olan bölgelerde en son teknolojik araçları kullanarak bir eğitim modeli tasarlamak. Burada iki şey soracağım ben merak ediyorum. İlki şu, şimdi evet dezavantajlı gruplarla çalışmak, etki yaratmak hani bunlar hani gerçekten hepimiz için hem çok önemli hem de böyle söylediğinde daha güçlü bir yerde duruyorsun yani bu daha aşikar. Eş zamanlı dezavantajlı gruplarla çalıştığında o öğrenme açlığı ve kaynakların daha az olması oradaki girişimlere, eğitim teknoloji şirketlerine de başka bir katma değer sağlıyor. Kesinlikle. Çok iyi bir deney grubum var çünkü. Hani sen bunu etki için yapmanın yanında eş zamanlı bir de ürettiğin teknolojinin gelişimi için de yapıyorsun. Çok doğru. Tamam, burada Evet. hemfikirsek Hemfikir. çünkü bazen bu hani sadece sizin verdiğiniz bir durum değil de karşılıklı işteş bir hal. Değil tabii ki. Değil. Yani Stratejik olarak çok faydalı bir yöntem teknolojinin gelişmesi için. öyle. Madem buradan girdin ve biraz bu konudaki fikirlerimi söyleyeyim. Hani siber dünyayla nasıl bağını kurarız oraya da birlikte bakarız. Ama ben bir girişimci iken yine bir yatırımcıyla konuşmaya başladığımda her şey tamam. Diyelim ki her şey tamam. Yani işte ürünün tamam, işte müşterilerin var, müşterilerinin seninle ilgili yorumları güzel, başkalarına öneriyorlar. Evet. Akan bir modelin var. Ama senin akan modelin gibi akan yüzlerce model var dünyada. Evet. Şirket. Yatırımcı da gelecek kime yatırım yapacağını seçecek. O da soruyor. Ya diyor ben eledim 5 tane şirket var bu alanda yatırım yapmak istediğim. Bunu kimse dürüst bir şekilde söylemiyor çoğu zaman ama yani geldiği zaman öyle geliyor yatırımcı. İşi o çünkü yani. Ben de dinliyorum ve bana şunu soruyor. Diyor ki neden sana yatırım yapayım diyor. Yani hani bu işi sen neden başaracaksın? Yani niye diğer 10 kişi değil, 10 Evet. şirket değil? Benim deneyimim şu yönde oldu. Bu noktada o problemin ne kadar sahibi olduğun önemli oluyor. O problemi ne kadar içselleştirdiğin, ne kadar derinlemesine anladığın. O da yani empati kurabilmenle ve gerçekten orayı yani o bölgeyi ya da o kişileri temas ederek deneyimleyip anlamanla ilgili herhalde. Aynen öyle. Hatta yaşadıysan eğer o problemi birebir yaşadıysan yani sen kendi problemini çözerken bu işi kurduysan o zaman en değerlisi o oluyor. Evet. Şimdi biz YGA ile 2013 yılında ben YGA'ya girdiğimde şeydi. Ya ben güneş enerjisi alanında çalışmak istiyorum. Bu alanda iş yapan şirket sayısı yok. Üniversiteden mezun olduğumda bulamamıştım iş. Bayağı böyle ilginç bir dönemdi benim için. Yüksek lisans yapıyordum güneş enerjisi üzerine. Roketsan'da da mekanik tasarım mühendisi olarak çalışıyordum. Savunma sanayi çok öğretici, yine öğretici bir alan. Ar-Ge'nin çok yoğun olduğu bir alan. Fakat ben hep güneş enerjisi, işte faydalı teknolojiler, bu tarafa doğru bir şeyler yapmak istiyordum. Ya çocuktan bahsettiğimiz için burada hepimizin de yumuşak karnı olduğu için özellikle hani sizin değdiğiniz 12 yaş ve 6 yaş grubundaki çocuklarda durum işte bence birçok eğitim teknoloji şirketinde farklı. Oyun şirketlerinden bahsetmiyorum. O bence bambaşka bir tartışma konusu. Bu arada bu eğitim teknoloji şirketlerine bakınca 605,4 milyar dolara ulaşacağı düşünülüyor 2027'ye vardığımızda. Yani çok 605,4 milyar dolar. Bütün hepsini söylüyorum. %15 büyüyor her yıl. Doğru, Yani çok büyük bir pazar.
Dolayısıyla iştah kabartan da bir pazar olduğunu söyleyebiliriz. Doğru, öyle. Ya Evet. bu arada öğrenme bir yandan da şey ya işte hepimiz kendi aldığımız eğitimleri düşünüyoruz. İşte bize koyduğu eğitimin sınırlarını düşünüyoruz. Bunlar bizi bazen rahatsız ediyor. Evet. Eğer yüzleşme cesaretimiz varsa özellikle. Doğru. O yüzden de uzağında olan birisi bile çok iyi empati kurabiliyor kendi çocukluğundan. Evet. Kendisinin o küçükken yaşadığı duygu durumunu hatırlayınca belki olay bazlı bilmiyor ama o duygular kalıyor. Doğru. Dolayısıyla işte o empatiyi kurup aynı yere gelebiliyor. O yüzden bence TV'ni anlatırken bu kadar çok paydaşın hikaye dahil olma inisiyatifi önce kişilerin kendinden geliyordur diye düşünüyorum. Her aslında sohbet ettiğimiz kişiden duyduğumuz şeyler var. O da çok kolaylaştırıyor işimizi yine. Evet, çünkü Çünkü- duygudaşlık Evet. yapmış oluyorsun. Çok çok keyifli olmalı hakikaten. Evet. Bu arada konuşsak sabaha kadar konuşacağımız bir konu. O yüzden biraz siber tarafa da bağlayabiliriz. Evet, yani siber tarafta onu da toparlayalım. Bir de çok jenerik, esas yapay zekanın burada nerede olduğunu da söyleyip kapatalım dilersen. Belli ki biz başka türlü bitiremeyeceğiz bu konuyu. Ben şöyle toparlayabilirim siber tarafı. Şimdi siber zorbalık dediğimiz konu, yani tam bir zorbalık hali var. Hemen insanın aklına özellikle cinsel istismar konusu geliyor. Ama çok daha geniş. 4 maddede böyle Boston Danışmanlık Grubu ayırmış bunu. Bir, içerik, yasa dışı içerik, cinsel içerik, bunların çocuğa ulaştırılması. İki, iletişim, ebeveynlerin çocukların bulundukları platform, pardon ebeveynlerin değil yetişkinlerin, kötü niyetli yetişkinlerin çocuklarla iletişim kurarak istismar etmesi. Üç, davranış, çocuğun davranışlarını değiştirecek uygulamalar yapılması. Bağımlılık bunlardan bir tanesi. Çocuk bir oyun oynadıktan sonra fiziksel alanda sağlıksız bir davranış ediniyorsa bu da bir diğeri. Dördüncüsü de tüketim. Çocukların kullandıkları uygulamalarda bazı satın alma eğilimlerinin yaratılması ve çocuklara parayla satın alma yaptırılması. Hani bu 4 perspektiften bakmak, belki otoritelerin işte evde aile, okulda öğretmen olabilir. Hani buralardan bakıp kontrol edebilir hale geliyor bence. En azından hani benim gözümde canlanıyor. Çok güzel. Bence de yani çerçeve çok güzel özetlenmiş. Her biri için de özellikle eğitim teknolojileri şirketlerinin alarmda olması gerekiyor. Evet. Çünkü bunların regülasyonları yeni otururken aynı zamanda davalarla, hukuk davalarıyla ceza alan şirketler de var. Bunlara uymadıkları için, yani TikTok'ta Evet, onlardan bir TikTok tanesi. konusu. Yani hani, dolayısıyla tabii kazandıkları gelir ödedikleri cezanın kat kat fazlası olduğu için devam ediyorlar. Yani aslında orada bazı insanlar şey diyor, işte TikTok öğrenme aracı olarak nasıl kullanılabilir falan. Öğrenme aracı olarak tasarlanmamış bir ürünün bu tarz açıkları olması çok şey. Yani Ya onu ihtimal sonradan dahilinde. dönüştüremiyorsun Dönüştüremiyorsun. demek ki. YouTube'da da aynı problem oluyor. Algoritma farklı istiyor çünkü. Ama buradaki dörtlü bir ebeveyn için çok önemli bir dörtlü aslında. Yani hani en azından risklerin nerede olduğunu bilerek o aracı çocuğa verdiğinde bakacağın yeri de daha doğru tahmin ediyorsun. Hani gözetim altında tutabilir konuyu en azından. Aynen öyle. Gözetim altında tutabiliyorsun. Daha farkında bir en azından şey var. Yani ne yapıyor ile ilgili bir alarm durumu var. Yani bizim gözlemlediğimiz ebeveyn problemlerine de baktığımda mesela işte bir tane yorum gelmişti. Ya benim çocuk YouTuber olmak istiyordu. TV'nin uygulamasını kullanıyoruz 3 aydır. YouTuber olmaktan vazgeçti. TV'nin bu şeye iyi geldi diye. Ne yapıyor? İşte TV'nde bir deney yapıp paylaşıyor, video yapıp paylaşıyor ama bu sefer fizikselde yaptığı şeyi paylaştırıyorduk biz ona. O alışkanlık oturması. En tehlikeli kısım o. Çünkü bence eğitimin geleceğinde okulların hala ve öğretmenlerin hala çok önemli olacağının temelinde bu şey yatıyor. Doğru yönlendirmek. Aynen öyle. Yani konuyu Eğitmek bu koordine biraz etmek, aslında. evet. Yani eğmek, hani eğitmek. Yani bir şey gibi bakıyorum ben. İşte bir ormanda büyüyen bir ağaç görürsünüz.
Bir tanesi dümdüz çıkmış. Diğeri şöyle eğilmiş çıkmış falan. Yani hani orada bir şey olmuş demek. Yani o eğilme anında yani ya birisi gelmiş bir eğmiş ya da ışık bulamamış orada dal büyürken bu tarafa doğru meyletmiş, ışık bulmaya başlamış. Yani bu eğitimin ne olduğunu iyi anlarsak aslında dijital öğrenmeyi nereye konumlandıracağımızı da çok daha temiz anlamış oluruz. En temelinde de o davranış, orada da gamification mekanizmaları. Yani böyle sonu olmayan bir şeyin içerisine sokuyorsa sizi. Şunu al, şunu satın al. Şu 2 turu geç sana işte şöyle bir rozet açılacak. Evet. O rozeti al bir şey. Aslında bu gamification denilen yapı yanlış Bağımlılığa kullanım götüren ürünü ve kısım. bağımlılığa ama play hissi. Yani ben bir keşif halindeyim. Play ile game iki ayrı Galiba kelime. hani Türkçesi olarak biri oyunbazlık hali Evet, bir oyun, gibi. oyun hissi. Bu mesela Evet. oyun böyle kuralları Bağımlılık. çok Evet. sınırlı falan bir şey. O yüzden hani buradan bakıyoruz biz. Playful learning'i dijital ortama taşıma ve çocuğun oradan fiziksel ortama taşıyabileceği bir heves, bir şeyler yapma isteği ve yaparken geliştireceği beceriler. Yani en Evet. temelde becerisini arttırmaya çalışıyoruz. Konuyu aslında çok özünden aktarmış olduk. Hani yine ya ebeveynlere de okullara da hani buradaki özü alıp harmanlama görevi kalıyor. Kesinlikle iyi kullanıcı olmak gerekiyor. Biz de onun için öğretmen eğitimi falan da veriyoruz şu anda. Yani iyi kullanıcı olacaksın ki çocuğa o bilginin kullanımını aktarabilesin. İşte önce bu bütün paydaşların da öğrenmesi gerekiyor gibi. Öyle, doğru. Buradan hani bu felsefi bakış açısıyla her öğrenmenin hiçbir zaman bitmediğinde evet bir yandan söyleyebiliriz. Ya bu yani. sohbette dahi benim böyle kafamda çakan şeyler oldu. Nöron bağlantıları kuruldu yani. Şahane. O zaman bir şeyler öğrendik diyebiliriz. Diyebiliriz bence. Biraz toparlıyorum ben. Tabii. Dediğim gibi çok konu var konuşacağımız bu konuda. Hepimizin hayatında yeri olduğu için. Bugün Cihan'la birlikte çok keyifli bir şekilde siber öğrenme konusuna değindik. Bir yandan belki içimizdeki çocuğa da değinmiş olduk. Herkes nasıl kendine pay çıkarırsa. Umarım ilerleyen dönemde sanal ortamda, siber öğrenme alanlarında çocuklar için daha güvenli bir alan yaratabiliriz hep birlikte. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.